kremalı mantar soslu tavuk butu yapacağız. Ama nasıl yapacağız biliyor musunuz? O kremalı mantar sosunu aynı 5 yıldızlı restoranlarda yapıldığı gibi göstereceğim size. Ve ayrıyetten hiç ocak kullanmayacağız. Hepsini 2 aşamalı olarak fırında yapacağız. Şimdi burada 2, 4, 6 tane butum var. Yani tavuk bagetim var daha doğrusu. Hemen bagetlere şu şekil çizik atıyorum. Hemen tavuklarımı şöyle kuruluyorum. Her iki tarafını hemen bir fırın tepsisi. Yine biraz yağ. Aynı taktik. Tuz. Harika. Neden yapıyoruz bunu? Yapışmasın ve lezzetli olsun diye zeytinyağı kullanıyorum. Unutmayın bunu. Tavuklarımızı hemen dizelim. Tavuklara tuz, karabiber, sadece tuz ve karabiber. Yeniden tuz. Bu hemen fırına. Altlı üstü fanlı olarak 35 dakika, bilemediniz 40 dakika. Hemen başlatıyorum. Ben mantarların çoğunu temizledim. Fakat bir tane göstermek istiyorum. Hani yıkayalım mı, silelim mi davası var ya, hiçbir şey yapmayın. Mantarı sadece şu bölümünden şöyle tutarak soyun. En basit yolu soymak. Zaten kendi geliyor, görüyorsunuz. Bundan daha kolay yolu var mı? Evet, şu bölümü kullanmayacağız bu tarif için ama. Çıt sesini duyduktan sonra gördüğünüz gibi mantarımız hazır. Tertemiz. Mantarları şu şekil kesebildiğiniz kadar ince istiyorum. Yani şu. Bu incelik benim için kafi. Evet, soğanları da bu büyüklükte istiyorum. 4 tane sarımsak, kekik, orta boy yarım kırmızı soğanımız hazır. 400 gram mantarımız, kültür mantarımız, maydanozun 1/4, 2 kaşık dolu dolu tereyağı, karabiber, tuz ve 1 paket krema. 28 dakika oldu, görüyor musunuz? Tavukların durumu bu. Hemen böyle alalım. Bir tane daha kapalalım. Tavukları böyle alacağız. Hem de çevirelim. Evet, harika. Bakın, resmen lezzet bombası yapıyoruz. Bu tekrar fırına. Evet, 2 yemek kaşığı tereyağı, zeytinyağı 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi tereyağı eriyene kadar tekrar fırına kapatalım. Lezzet bombasını. Mantarlarım. Harika. Sarımsaklar. Bir karıştıralım. Hepsini birbirine karıştırdık. Sadece 6 dakika pişmesini istiyorum. Sadece 6 dakika. Evet, devam. Tekrar alalım. Şuna bakar mısınız? Nasıl görüntü? Biraz tavuk suyu. İsteyen beyaz şarap da kullanabilir. Yani yarım bardak tavuk suyu işimizi görür. Ama isteyen beyaz şarap da kullanabilir. Niye kullandınız demem. Krema. Evet. Bir paket krema. Kekik kırarak 2 tutam. Fırında yapıyoruz. 5 kat daha lezzetli. Karabiber, tuz,
misafiriniz geleceği zaman 5 yıldızlı bir restoran yemeği gibi göstermek istedim. Maydanozumuz, evet. Ve artık sadece yapmamız gereken arkadaşlar, sosun çekmesi için 10 dakika kadar fırında tutmak. Evet, fırını en altına. 10 dakika sonra tadına bakacağız. Fırınımızı kapatalım. Bakın, görüntü bu. Burada bitireceğiz işi. Madem her şeyi fırında yaptık, tadımı da fırında yapalım. Evet, harika. Sıra tavuklarımıza geldi. Şöyle bıraktık mı? Restoranta gitseniz 5 yıldızlı. Yapılacak servis de bu. Harika. Sen fırına, yakışıklı kardeşim, alışkanlık temizleyeceğiz. İlk başta şu mantarlı sosa bakmak istiyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Samimi söylüyorum, böyle bir şey olmaz. Tavuk yemeklerinde harbiden iyiyiz yani. Ben size söyleyeyim, bundan önceki Chicken Tucks'ı çok şey kaçırdınız. Dışarıdan kızartma tavuk almanıza gerek kalmaz. O KFC'lerden falan o tarifi yaparsanız. Hatta şuraya koyayım üst tarafa, bakarsınız. Şimdi bir bakalım nasıl pişmiş. Böyle bir şey olmaz ya. Bir de şöyle tadına bakalım. Yani videoyu keseceğim ama inanın ara vermek istemiyorum. Açın ağzınızı. Vay be. Eğer tarifi beğendiyseniz hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra her zamanki gibi tarifleri hep beraber yaparız. Hepimiz yerine sağlık, tekrardan selamlar.